Kadayıf deyince akla hemen ilk başta şerbeti gelir. O yüzden ilk başta şerbetini yapacağız. İyi bir şerbetin oranı hiç kafa karışıklığına gerek yok. Birebir orandır. Yani 3 su bardağı şeker kullanacağız. Yani toplam 600 mililitre. Ve 3 su bardağı su kullanacağız. Bugünden sonra evinde kadayıf yapamayan kalmayacak. Şu 1, 2, ve 3. Beklediğimden daha fazla orana sahip oldu. O yüzden hiç mutfakta riske girmeye gerek yok. Bütün şekerimizi döktük. Kez daha söylüyorum, mutfakta hiç riske girmeye gerek yok. Hemen şöyle bir karıştıralım. Şekeri iyice eritmemiz lazım. Eğer eritemezsek şeker yanar. Daha en başta tatlımız güzel olmaz. Ben altını yakalım. Şimdi tereyağı kullanacağız. Halis tereyağı. Ben tuzsuz tereyağı kullanıyorum. 350 gram tereyağına ihtiyacım var. Şöyle atalım. Aklınızda bulunsun. Tereyağınızı küçük parçalara bölerseniz o yanma olmaz. Daha rahat erir. Orası 300 gibi oldu. Şunu da atarsak 350 en kısık durumda. Tereyağına biraz yardımcı olalım. En kısık ateşte. Bakın en baştan başladım. Hiç bilmeyen birisi evinde muhteşem kadayıf yapabilsin diye. Eridi tereyağım. Artık bunun altını kapatma zamanı geldi. Gördüğünüz gibi. Şerbetim kaynıyor. Hemen bir limon. 7-8 damla kadar limon. Neden limon döküyoruz? Şerbetlenmemesi için. Hani bazen evde tatlı kalır. Tatlı kaldığı zaman da ağzımıza şeker tadı gelir ya. İşte o şeker tadı olmasın diye. Hatta şöyle bir şu kadar bir limon da atacağım. 5 dakika sonra şerbetim hazır. Şu üstündeki beyazlıkları alacağız. Bir nevi saf tereyağı elde ediyoruz. İsteyen süzebilir de tülbentle. Ama gerek yok. Şerbetle işimiz bitti. Altını kapatalım. Soğumaya bırakalım. Şimdi sıra geldi kadayıfımıza. Kadayıfımızı şöyle açalım. Bakın gördüğünüz gibi kadayıfımız ne kadar kuru. Çünkü taze değil. Taze değil demek şudur. Kadayıf yapıldıktan sonra tezgahtan çıktığı andan itibaren 2 gün ömrü vardır taze olması için. Eğer taze olsaydı hiç yağlamayacaktık. Ayrıca üstüne bastırmayacaktık kadayıf yaparken. Hiç öyle işlemlere ihtiyacımız olmayacak. Şöyle küçük küçük ilk başta keselim. Bir diğer noktada buzdolabı poşetine koyup buzluğa koyabilirsiniz. Buzluktan çıkarttıktan sonra zaten sert olacağı için, yani donmuş olacağı için hafif açıldıktan sonra onu çok rahat da kırabilirsiniz. O da daha kolay bir yöntemdir. Şimdi didiklemeye devam edeceğiz. İsterseniz bu şekil makasla kullanabilirsiniz. Size kalmış. İsterseniz bıçak. Hepsi size kalmış bunların. Ama ben bir yerden sonra bıçakla ön kesmeden sonra bu şekil çok daha kolay olduğunu inanıyorum. Ve ayrıca bakın şimdi böyle havalandırmak çok önemli. Elinizle çok hafif su ıslatacağız kadayıfımızı. Bu çok önemli. Nemlendirmek. Ya da ıslak nemli bir bez koyacağız üstüne ki kendine iyice gelsin diye. Evet, burası mutfak. Her zaman söylüyorum, dökeceğiz, kıracağız, stresimizi tamamen atacağız. Bunu sakın unutmayın. Şu anda iyi durumdayız. Bir tepsi, yalnız bu tepsiyi kullanmayacağız. Sadece kadayıfımızı koymak için kullanacağımız tepsimiz bu değil. Son bir kez nemlendiriyoruz. Tereyağımı şöyle kabıma alıyorum. Bakın toplam 350 mililitre. Yani bunun yarım bardağını ayıracağım. Geri kalanını şöyle tereyağını ilk başta döküyorum. Yani dikkat edin çok sıcak olmasın. ...250 gram tereyağı olması lazım. Bunu unutmayın. 250'nin aşağısı az geliyor.
Artık daha fazla yapacaksınız ya da daha az yapacaksınız. Biraz matematik kullanmak lazım. Ve iyice yağ dağıtıyorum. Bakın yağ dağıtmak çok önemli. Bir yerde birikmesin. Birikirse sıkıntı var. Çok iyi yağlandı. Çok iyi. Görüyorsunuz iyice yağlandı. Görüntü bu. Şöyle bir tepsi kullanacağım ben. Şimdi ev tepsisiyle yapmıyorum. Bunu kullanacağım. Çünkü bu bizim mahalledeki çocukların hakkı. Onlara sözüm var. Onlara vereceğim. Kendim yemeyeceğim. Ama bir dilim tabii tadına bakacağım. Böyle elinizde yağ alıp, bu da tereyağı, sürebilirsin. Elinize sürdüğünüz zaman ve kadayıfınızı ters düz yaptığınız zaman kadayıfınızda dalgalanmalar olabiliyor görüntü olarak. Bunu ya istemiyorsanız eğer böyle benim gibi yağ eriteceksiniz. Şöyle yağ dökeceğiz. Yani bu yarım bardak yağ. Bunu iyice ama iyice şöyle yanlar çok önemli. Çünkü döndüreceğimiz zaman sıkıntı yaşamamız lazım. Bakın bu size çok gelmesin ya. Kesinlikle çok değil. İyice yağladık şu yanları, sağa solu. Sonra demeyin Koray çıkmadı, döndüremedim demeyin bana. Biraz daha yakından bakalım. Hem fıstıklı hem de dedim cevizli yapacağız. Yarısı fıstıklı, yarısı cevizli. Şöyle eşit dağıtalım. Sıra cevizde. Bol bol, bol bol. Bol bol. Hiç malzemeden kaçmayın, hiç. Şimdi şöyle elimize alıyoruz. Şöyle hafif hafif, sadece üstü kapanacak kadar. Sadece cevizlerimle fıstığımı kapatsın, benim için kafi. Artık bastırabiliriz. Görüntü bu. Şimdi yalnız unutmayın ne taraf cevizli ne taraf fıstıklı. Bu taraf fıstıklı. Fıstık deyince hiç acımam. Burada 200 gram fıstık var. Şu sınırımızı çizelim. Evet. Siz hangisini seversiniz? Fıstıklı mı, cevizli mi? Yorumlarda yazın. Bu arada Çin cevizi değil, hadis Türk cevizi. Yabancı yerlerden alışveriş yapmıyorum. Prensip meselesi. Kendimi alkışlıyorum. ...180 derece çift fanlı fırına kurduğum halde kronometremi de kuruyorum. Bu şimdi doğrudan fırına. 30 dakikanın sonunda görüntü bu. Görüntü bu. 30 dakikadaki görüntü bu. Görüyorsunuz nar gibi pişmiş. Şimdi çok sıcak. Evet, şöyle yapacağız. Tepsim küçük geldi çünkü. Bakın mutfakta çözümler bitmez arkadaşlar. Vallahi müthiş de olmuştu görüyorsunuz. Böyle bazen kazalar olabiliyor. Vay anasını be. Bunca yıldır yaparım ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Neyse can sıkmaya gerek yok. Bakalım ne yapabileceğiz. Mutfakta çözümler bitmez ama. Size daha iyi göstermek için ufak bir kaza yaşadık. Ufak bir kaza yaşayınca kadayıfı tekrar tepsiye alıp kadayıf sıcakken şerbeti soğuk bir şekilde üstüne döktüm. Ve servis yapmadan önce şerbetini çekmesi için yarım saat bekledim. Bir de üstüne üstlük cevizliden denk geliyor. Tadı muhteşem. Hatta süper. Hatta olağanüstü. Esasında 4 yıl önce çektiğimiz
Fakat hak ettiği değeri bulamayan ve devamlı kadayıf tarifi istendiği için tekrardan yayınladık. Bu arada izleyip abone olmayan vicdansızlar, sizi unuttum zannetmeyin. Kesinlikle unutmadım. Zeki Müren yanılmış olamaz. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.